Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantamızı yapacağız. Gerçekten son derece farklı, yine tasarımıyla böyle duruşuyla, tokluğuyla göz dolduran bir çanta oldu. Bakın şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel bir formu var ki şekli çok farklı. Bir kere onu iddia ediyorum. Yine tasarımı bana ait bir çanta. Ben çok beğendim. Geri dönüşler çok güzel. Sizler de çok beğendiniz biliyorum. Sabırsızlıkla bu videoyu bekliyorsunuz. Bakın o kadar tok duruşlu bir çanta ki bunu koyun. Asla kıvrılmaz, bükülmez. Taş gibi bir çanta. Çünkü çakma trabzanla ördüğümüz için örgüsü oldukça kalın. Şöyle içini göstermek istiyorum hemen. Bakın oldukça geniş bir iç hacmi var. Kocaman bir tabanı var bir kere. Şöyle çift cep kullandım. Bu çantamızda yine dak ketenle astarını yaptım. Hava biraz kapalı. Yağmur var. O yüzden ışık çok iyi değil. Bakar mısınız güzelliğine? Çok güzel. Hemen tabanını da şöyle göstereyim. Bakın şöyle de tabanı. Altıgenlerden böyle güzel bir çanta elde ettik. Son derece şık, son derece güzel ve son derece de kullanışlı bir çanta bu. Şöyle söyleyeyim. Büyüklük olarak ebatlarını verecek olursam bakın şöyle 33 santimlik bir enimiz var. Yani tabanın boyu var. 20 santimlik bir enimiz var. Şöyle yükseklik olarak da hemen söyleyeyim. Sapın olduğu kısımdan yüksekliğimiz 25 santim. Şu orta noktadan tutacak olursak da 20 santim yüksekliğimiz var. Sapımız 40 santim. Onu söyleyeyim. 3 tane de gördüğünüz gibi püskül taktık çantamıza. Evet, bu çantada ben toplamda 420 gram ip kullandım. Yani sap dahil, püsküller dahil. Zaten toplam 410 gram gitti. Şu iki renk için, yani şu iki renk için de ekstradan 5'er gram püsküller. Hassas teraziyle ölçtüm. 400, hadi bir de bunu ekleyelim. Bu hazır değerimde 425 gram diyoruz. Siz dediğim gibi el farkı, ip farkı olabilir. 450 gramla çok rahat bir şekilde bu çantayı örebileceksiniz. İnanılmaz güzel bir formu var gerçekten. Bakın şu kenarların üçgenliği, ağız kısmının şu V hattı çok güzel oldu. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Çantanın tasarımı tamamen bana aittir. Lütfen videosunu çekmeyiniz. Gönül rahatlığıyla örebilirsiniz. İstediğiniz gibi örüp satabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ancak lütfen videosunu çekmeyiniz diye rica ediyorum sizlere. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Bu güzellik daha çok kişinin önüne ulaşsın. Daha çok kişi videolarımdan faydalansın. İstiyorsanız desteğiniz benim için çok kıymetli. Bu bakımdan beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin diyorum. Ve hiç zaman kaybetmeden hazırsanız hemen örmeye başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir tane bu şekilde ben müsvedde kağıtlardan hazırladım. Altıgen parça yapacağız. Sonrasında iki tane de altıgenden bir tık daha küçük. Bakın şöyle yine altıgen ama aslında şöyle gösterirsem daha net anlaşılır. Bakın şurayı şöyle görürseniz hiza olarak şöyle tutayım anlaşılsın. Yine altıgenin birebir aynısını ama birazcık daha kısasından iki parça yapacağız. Yani bir tane öncelikle ilk olarak neyi hazırlıyoruz? Büyük parçamızı hazırlıyoruz. Bakın bu şekilde olacak parçalarımız. Şimdi hemen tek tek ölçülerini vereceğim. Bakın bunları not almanızı tavsiye ediyorum şimdi size. Tek tek ölçüleri vereceğim ki siz ilmeklerinizi ona göre hazırlayacaksınız. Peki daha küçük yapmak isterseniz ne yapacaksınız? Bu verdiğim bilgilerin sonrasında ondan da bahsedeceğim. Ama ilk olarak
benim yapacak olduğum çantanın ebatlarını bir vermek istiyorum. Şimdi bir altıgen hazırlıyoruz. Bu altıgenimizin bakın şöyle koyduğumuzda 20,5 santimlik bir altıgenimizin kenarları var. Şöyle 20,5 santim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bu 20,5 santimi her kenarda elde etmeniz gerekiyor. Yani bakın bu kenarda da şöyle tutarsak bakın bu kenarda da 20,5, bu kenarda da 20,5, bu kenarda da, bu kenarda da, 6 kenarda da 20,5. Yani örmeye başladınız. İlk sırayı yaptınız, hemen ölçüyorsunuz. 20,5 ya da 20 fark etmez. Hazırladığınızda, oluştuğunda doğru ilmek sayısındasınız demektir. Fazla mı oldu? O zaman ilmek sayınızı azaltın. Az mı oldu? O zaman arttırın. Çünkü kullanacağınız ipler ya da ipimizin kalınlığı değişeceği için ister istemez ölçü değişebilir. Sakın 20'den büyük yapmayın. Çünkü şuradaki 20 bizim tabanımızın enini verecek. O yüzden eğer ki 20'den daha büyük yaparsanız çok büyük bir çanta yapmış olursunuz. O yüzden 20 santim burada 20,5 benimkisi ideal bir büyüklük veriyor bu çanta için. Daha sonrasında boy olarak bakın çantanın tam şu arttırma kısmını şimdi buradan başlayacağız. Arttırarak şuraya kadar geleceğiz. Şuraya geldiğimizde ne kadar bir yüksekliğe gelmiş olacağız? Tam çizgiden ölçtüğümde evet 17,5 burası toplamda 35 olacak. Bu şekilde altıgeninizin yüksekliği. Şöylemesine enine bakalım. Demek ki bir yarım santimlik sapma var. Burada 41. Demek ki 40,5'da şöyle enimiz olmuş olacak. Tam şu ortadaki sivri noktadaki enden bahsediyorum. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bu parçayı bu söylediğim ölçülerde yapacağız. Hatırlayalım ne dedik? Kenarlar 20,5. Yükseklik 35. Yarıya kadar geldiğimizde 17,5'a ulaşmış olmamız gerekiyor. Şöylemesine de kaç demiştik? 41 miydi? Evet. 41, 40,5, 41 gibi bir uzunluk elde etmemiz gerekiyor. Peki şimdi diğer parçalarımız bununla birebir aynı. Şimdi biz ilk olarak küçük parçaları örmeye başlayacağız. Bakın her şey aynı. Yine 20,5 yine kenar her şey aynı. Görüyorsunuz üst üste koyduğumuzda zaten hepsi birbiriyle aynı formda. Sadece kesmeye başladıktan sonra bakın şuraya bir iz yapayım güzelce. Evet. Kesmeye başladıktan sonra ...9,5 santim örüyoruz, bırakıyoruz. Toplam 17,5'tu. Hatırlarsanız. Yani burada ne kadar? 8 santim kala örgüyü burada bırakıyoruz. İki parçada. Bütün parçada zaten tamamlıyoruz. Yani birbirine benzer zaten 3 tane parça elde etmiş oluyoruz. Sonrasında bu parçaları bu şekilde tamamladıktan sonra ekleme kısmını tekrardan göstereceğim. Peki dediğim gibi azaltacak olursak ne yapacağız? Daha küçük bir çanta yapmak istiyorum ben derseniz. Çok aşırı küçültmeyin. Çantanızın ağzı dar olur. Rahat içindekileri eşyaları almakta zorluk çekebilirsiniz. Ama hani böyle küçük hani 2 santim gibi daha küçük bir büyüklük yapabilirsiniz. Hani 2-3 santimden fazla da küçültmenizi tavsiye etmem. O zaman ne yapacaksınız? Diyelim ki 17 santim yapmak istiyorum ben dediniz. O zaman bir kenarı 17 santim olduğunda bıraktınız ya. O zaman ne olacak? Burası 17 ise bakın yükseklikten bahsetmiyoruz. Şu kenarı ölçeceksiniz. Burası da 17'ye geldiğinde arttırmayı bitireceksiniz. Eksiltmeye başlayacaksınız. Yine 17'ye 17 olana kadar. Zaten burada ne kadar arttırıyorsak burada o kadar eksilterek gideceğiz. Bu önemli.
Buna dikkat edelim. Burada baz alacağınız şey kenarlar. Zaten kenarları denk getirdiğinizde altıgeniniz düzgün bir şekilde otomatikman oluşmuş olacak. Bu çantayı ben çakma trabzanla öreceğim. Çakma trabzan biliyorsunuz böyle çantanın daha tok bir görüntü olmasını sağlıyor. Daha kalın bir form oluşuyor yalancı trabzanla. Ve bu istediğim açıyı yalancı trabzanla en güzel şekilde verebildim. Mesela sık iğnede arttırmalar fazla geliyor. O yüzden o istediğim altıgeni elde etmekte zorlanıyorum. Arttırmalar daha kafa karıştırıcı olacaktı orada. O yüzden ben çakma trabzanla yapmayı tercih ettim bu çantada. Şimdi elimde gördüğünüz gibi o sizin dediğiniz kalın iplerden var. Gerçekten ipim oldukça kalın. Yani normalde ben bunu 4 milimle falan örerim herhalde. Bayağı oldukça kalın. Ha şey değil. Böyle örümü güzel. Yani sert bir ip değil. Yumuşak bir ip ama oldukça da kalın bir ip. Onu şimdiden söylemiş olayım. Şimdi birlikte artık çantamızı örmeye başlayacağız. Tekrar şöyle gösteriyorum. Ben kese kağıdı rengi kağıt ip kullanıyorum ve 3,5 milimetrelik de tığ kullanıyorum. Evet, şimdi 36 artı 3 zincirle başlıyoruz. Yani 36 artı 3 39 zincirle başlıyoruz. Nasıl başlıyorum? Şimdi olabildiğince çok detaylı püf noktalarını vererekten anlatacağım videolarımı. Ben başlangıçta düğüm yaparak başlamıyorum ama tercih, yani siz istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şöyle elimle tutuyorum iki ipi. Öncelikle bir tane geçiriyorum, bu şekilde bırakmıyorum. Bir kez daha geçiriyorum ve çekiyorum. Başlangıç zincirleriniz çok büyük olmaması lazım. Eğer çok büyük olursa çantanızın alt kısmında marullanma yapar. Çok da sıkı olursa kasma yapar. Ne kadar olmalı? Yani sizin el ayarınızı bilirsiniz. Benim şu anda yapacak olduğum çakma trabzanlarımın üstü ne kadarsa ilmeklerim, alttaki zincirlerim de öyle olması lazım. 3 4 5 6, bakın görüyorsunuz oldukça kalın bir ip. Benim tercihim aslında biraz daha, ben ince ipleri daha çok seviyorum. Hani çok böyle dantel gibi ince değil ama evet, ben bir kuşumu çıkartıp geleyim. Evet, 39 tane zincirimi çekip geldim. Zincir olarak da söyleyeyim hemen ne kadar, kaç santim oldu. Bakın 24 santim şu anda zincir hali. Tabii ki de üzerine trabzanları yaptığımızda bu sayı azalacak. Şimdi burada tabii 3 tane de bu arada zaten biliyorsunuz fazlalıktan çektiğimiz zincir vardı. İpimi doluyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi 1, 2, 3 taneyi atlıyorum. Şu dördüncü görmüş olduğunuz sık iğnenin tepesine giriyorum. Yani şuradaki zincirin arkadaki şu pıtırcığından girdim. Çektim. Şimdi çakma trabzan yapacağız ama sizlerden ricam, bu çakma trabzanları böyle uzatıp çakma trabzan yapmıyoruz. Ne dedim? Çantamızın sıkı bir formda olmasını istiyoruz. Bu şekilde yaparsanız zaten ölçünüz hiçbir şekilde benimle tutmayacaktır. Bakın böyle upuzun uzun yaparsanız. Ne yapıyoruz onun yerine? Girdim, çektim ya. Bunu uzatmadan, bakın bu haldeyken çekiyorum. Böylelikle kısa bir trabzan elde ediyorum. Bakın. Şimdi aynı yere tekrardan giriyorum. Şu. Bakın bu kadar. Uzun uzun değil. Tekrar gösteriyorum. Bakın burada bir arttırma yapmış olduk. Görüyorsunuz. Şurada bir arttırma oldu. Geldim. Çekmiyorum yukarıya, bakın. Hepsini aynı böyle yukarıya çekersem burada upuzun bir görüntü olur. Çekmiyorum. Normal. En fazla bu kadar. Çektim. Geldim.
sıradakine. Çektim. Bakın çok uzun bir trabzanlı görüntüm olmayacak. Şimdi bir diğer püf noktamız ne? Tepelerimi görüyor musunuz? Tepelerim hep sıkı. En güzel örgünün sırrı tepelerimizin nasıl bu şekilde sıkı olmasıdır. Bu sık iğne yapsanız da, trabzan yapsanız da, çakma trabzan da yapsanız bu altın kuru. Şimdi her zaman için bunu sağlamanın yolu da şu: ipimizi gergin tutmak. Kağıt ip zaten akkın bir ip değil, biliyorsunuz. Bakın zaten çok kolay gelmiyor ilmek. Bunu gergin tutun. Şu ilmek sıkı. Tığımızdaki ilmek her zaman sıkı olacak ki örgülerimiz düzgün, muntazam olsun. Yani aslında elin sıkılığı, gevşekliği buradan kaynaklanıyor. Tepe ilmeklerinizin geniş olması daha salaş bir örgü oluşmasına sebep oluyor ve trabzanlarınızın düzgün görünmemesine, bir sonraki sıraya çıktığınızda, üstüne battığınızda da delikli bir görüntü oluşmasına sebep oluyor. O yüzden şuradaki ilmek, yani şu tığımdaki ilmek hep sıkı. Bütün uzatmayı burada yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu örnekte çok uzatmayacağız. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde çakma trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonundaki arttırmayı da nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet, geldim bakın sıra sonuna. Sıra sonundaki son ilmeğe gelip yine onun da arkasından girdim. Ve bir, aynı yere tekrar giriyorum. 2. Bu şekilde bakın görüyorsunuz yapmış olduk. Şöyle ölçelim. Şöyle tabandan. Evet. Şu ilk ilmek, şu tepeyi hizalamayın, tabanı hizalayın. Bakın tam şöyle göstereyim. 20,5. Görüyorsunuz. 20,5'a denk geldi. Tam istediğim büyüklük benim bu sayıda oldu. Siz dediğim gibi bu aşamadayken mutlaka ölçüyorsunuz. Bundan daha büyük olmasın. Buna çok dikkat edelim. Şimdi hep arttırma yaparak gideceğiz yukarıya kadar, ta ki dediğim gibi yüksekliğimiz 17,5 santim olana ya da şu yan ölçtüğümüzde yanımızla tabanımızla aynı büyüklüğe gelene kadar. Şimdi burada 2 zincir çekerek dönüyorum. Döndüm. Geldim. Bakın bu çektiğim 2 zincir. İlk trabzanın tepesine giriyorum. Bakın böyle V şeklinde olacak. Girdim. Yine buraya çakma trabzanımı yaptım. Bakın uzatmadım yine. Aynı yere tekrardan giriyorum. Ve yine çakma trabzanımı yaptım. Her sıranın hem başında hem sonunda sürekli arttırma yapacağız. Bakın ne kadar uzatıyorum. Dikkat edin. Daha fazlası olmasın. Eğer ki şimdi bu sizin trabzanlarınızın uzaması demek, şu arttırmanın da doğru orantılı olarak gitmesine engel oluyor. O yüzden sizin arttırmalarınız da aynı şekilde gitmesi için şu mesafenin bir trabzanın mesafesinin de benzer olması lazım. O yüzden burada dikkat edeceğimiz nokta bu. Bu çok önemli. Trabzanlarımız lütfen yüksek olmasın. Aynı şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Tekrardan orada da arttırmayı göstereyim. Sonrasında artık her sırada aynı işlemi yapacağız. Ta ki dediğim gibi altıgenin ortasına gelene kadar o aşamadan sonra eksiltmeyi göstereceğim. Gerçekten bir o kadar kolay ama bir o kadar şık bir çanta yapıyoruz. Sıra sonuna geleyim, devam edelim.
Evet, geldik sıra sonuna. Şimdi bakın, burası önemli. Burada karıştırmamanız gerekiyor. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Başlangıçta 3 tane zincir çekmiştim hatırlarsanız. Bakın, bunun bir tanesi 1, 2, şöyle tekrar gösteriyorum bakın. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Bu zincirin tepesine batmayacağız. Şurada zaten altındaki hattan da belli olacağı üzere son bir çakma trabzan tepesi var. Buraya giriyorum. Bakın, buraya. Şuradaki zincirime girmiyorum kesinlikle. Bir girdim, tekrar aynı noktaya. Evet, 2. Bakın, buraya da 2 tane trabzanımı yaptım. Yine 1, 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. 2 zincire değil, ilk trabzanın tepesi bakın. V şeklinde giriyoruz. Ve burada altta bir hat oluşmuş oluyor. Bakın, şurada göreceksiniz. Şu hat oluşmuş oluyor. Yani bir çizgili görüntüsü vermiş oluyor. İlk yaptığımız çakma sık iğneyi olduğu yere hep 2 tane yapıyoruz. Unutmayalım bunu. Yani bir burada 2 tane yapıyoruz. Bir sıra sonuna geldiğimizde son ilmeğin içine 2 tane yapıyoruz. Bu hiç değişmeyecek. Bu şekilde devam edecek. Bakın, bu şekilde. Eliniz bir müddet sonra alışır. Alıştığı için de daha rahat ilmekleri çekmeye başlarsınız. Bu da ister istemez örgünüzün, elinizin zamanla gevşemesine sebep olur. O yüzden aynı standartta örmeye çalışalım. Yani nasıl başladıysak aynı şekilde kaptırıp yukarılara gidince çok uzatmaya başlıyoruz trabzanları. Ona dikkat edelim. Dediğim gibi çok uzatmıyoruz. Ayarında. Bakın şöyle. Bu şekilde olması gerekiyor çakma trabzanlarımızın. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Hemen dediğim gibi bir başında bir sonunda, bir başında bir sonunda, ta ki şu yükseklik 17,5, şu kenar, bakın kenarı böyle ölçeceksiniz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ölçeceksiniz. Şu kenarda aynı şekilde 20,5'a gelene kadar örelim, gelelim. Oradan sonra birlikte tekrardan devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere dediğim yere kadar örüp geldim. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Tekrardan kontrollerimizi yapalım. Bakın, burası 20,5'tu. Görüyorsunuz, 20,5'ta. Çeviriyorum örgümü. Bakın, aynı şekilde. Aynı görüyorsunuz 20,5'ta. Yani birebir aynıyı elde etmiş oldum. Şu kenarla şuradaki tabanın aynı olması gerekiyor. Sıra olarak kaç sıra ördüm derseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sırada gelmişim ben. Dediğim gibi siz kendi elinize göre ayarlamasını yapın. Hemen yüksekliği de göstermek istiyorum. Bakın, görüyorsunuz 17,5 santim, tam istediğim gibi. Bakın, kalıbın üzerine koyalım şimdi. Tabi bu ütüsü yapılık değil. Bittikten sonra ütüleyeceğiz. Bakın, görüyorsunuz. Şöyle üzerine koyduğumda kastettiğim nokta şu. Bakın, şöyle koyduğumuz zaman bakın, görüyorsunuz arttırması tam istediğim şekilde. Yani altına koyduğum kağıt şeklinde gidiyor. Bu çok önemli. Yani bu parçayı bitirdiğim zaman çok güzel bir altıgen elde etmiş olacağım bu sayede. Şimdi gelelim buradan sonra azaltmaları nasıl yapacağız, ama azaltmalara başlamadan önce buraya geldiğimizde artık sıra sonuna ve başına birer tane ilmek işaretleyici takalım. İlmek işaretleyiciniz yoksa yine normal klasik bir ip bağlayabilirsiniz. Bu noktada hiç problem değil olacak. Şimdi alıyorum. 2 zincir çekmiştim ben. Döndüm. 2 zincirimi çektikten sonra şimdi burada artık kesmeye başlayacağız. Yani şimdi doladım ipimi. Dur, bu arada işaretleyicimi şuraya takayım.
İlk trabzan noktamız yine tepeye girdim. Bakın görüyorsunuz bu şekilde uzattım. Yana tekrar girdim. Buradan da ilmek çıkarttım. Şimdi hepsini bir topluyorum. Ne yapmış oldum bu sayede? Burada bir kesme yapmış oldum. Geldim yanındakinden devam ediyorum. Bakın 2 ilmeği bir ilmeğe indirmiş olduk bu şekilde. Eğer ki bir ilmek atlayarak yaparsanız orada delik oluşur. Bunu önlemek için mutlaka ne yapıyoruz? 2 yerden de ilmek çıkartıyoruz. Bakın şimdi şöyle görmenizi istiyorum. Unutmayın. Bakın şu tepelere batıyoruz. Şuradaki tepelere. Gerçekten çok kolay. İlk kez öreceklerim bile. Sadece çakma trabzan yapmayı bilseniz hani yetecek desem yeridir. Bakın burada tığ kullanma şeklime de dikkat etmenizi istiyorum. Parmaklarımı gereksiz yere iple muhatap etmiyorum. Şu 2 parmağımla sadece örgüyü tutuyorum. İpimi doladım. Girdim. Çektim. Bakın tamamen tığımla. Bütün hareketi tığımla yaptırıyorum. Yani baş parmağımla, yani şu hareketi yaparsanız sürekli, bakın şöyle yaparsanız parmağınız bir müddet sonra su toplar. Bu konuyu söyleyeyim size. O yüzden baş parmağı olabildiğince devreden çıkartıyoruz tığımızla. Ben açı olarak şu anda kucağımda olmadığı için tığda biraz sanki zor çekiyormuşum gibi görünüyor ama bakın bu şekilde yaparsak bizim elimiz hep bu tığda. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın son 2 ilmeğim var. İpimi doladım, girdim, çektim. Bir daha dolamıyorum burada. Yine uzattım, bakın birazcık bu sefer. Evet. Şimdi normal yine 2 zincirimi çekip dönüyorum. Bakın bu şekilde 2 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş olduk. Döndüm. İpimi doladım. Yine aynı işlemi yapacağım. Geldim buna bir ilmek çıkarttım. İpimi dolamıyorum bakın bu sefer. İkinciden de bir ilmek çıkarttım. Hepsini bir topladım. Şimdi sıradakiyle devam edeceğim. Bakın bu sefer de ne yapıyoruz? Sıra başında ve sıra sonunda keserek gidiyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Son derece düzgün bir görüntüsü var. Hiç belli bile olmuyor. Bakın kesmeler. Aynı işlemi geleceğim. Yine sıra sonunda son 2 ilmek. Bakın son 2 ilmekte tekrar aynı şekilde kesme işlemini yapacağım. 2 ilmeğe batıp ilmek çıkartıp hepsini bir topluyoruz. Bu şekilde yapalım. Yine nereye kadar yapacağım? Bakın unutmayalım. Hemen onu söylüyorum. Küçük parçayı yapıyorsak, ki şu anda ben küçük parçayı yapıyorum. Tekrar söylüyorum. 9,5 santim. Yükseklikte 9,5 santim. Hemen şuradan da söyleyeyim. Kenar olarak da kenar olarak da 11 santim. 11 santim bu şekilde kenar olana kadar örüyorum. Geliyorum ve sıra sayısını size tekrardan hemen söyleyeceğim. Evet, bakın görüyorsunuz. 2 tane yanlarda olacak olan parçamın bir tanesini tamamladım. Hemen kağıt üzerinde de göstereyim. Bakın parçamız buydu. Yapmamız gereken. Şöyle bakın istediğim boya kadar şu anda getirmiş oldum. Yani şuradan itibaren
saydığımızda bakın en son arttırma yapmaya eksiltme yapmaya başladığım yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örmüşüm. Burada artık bitiriyoruz bu parçamızı. Şöyle keselim. Evet. Birinci parçamız hazır. Bakın ütüsünü yapmadığımız halde kalıp gibi duruyor. Şimdi bir diğer püf noktası daha vermek istiyorum sizlere. Hani demiştim ya bu trabzanlarınızı uzatmayın diye. Bunun bir diğer sebebi de şu. Eğer ki hep yüzünden örüyorsanız çantanızı elbette ki trabzanlarınızı yani çakma trabzanlarınızı uzatabilirsiniz. Ama bu şekilde git gel ördüğünüzde bakın bir örgü hem bir yüzünden bakın bir tersinden. Bakın buralar ters. Şu kabartma olan yerler ters. Haliyle siz eğer ki bu dediğim şekilde trabzanlarınızı küçük tutmazsanız ters olanlar kötü gözükecektir. Yani örgümüzün daha düzgün görünebilmesi için dediğim gibi birazcık trabzanları uzatmadan yapmamız gerekiyor. Şimdi bir diğer söylemem gereken önemli nokta ise ben sayılarımı söyledim size biliyorsunuz. Siz aynı ölçüyle başladınız ama diyelim ki sıra sayınız benimkinden farklı oldu. Diyelim ki daha sık yaptınız. Daha fazla sıra sayısına sahip olmanız gerekiyor. Ya da daha gevşek yaptınız. Daha kısa sürede bu sayıya ulaştınız. Diyelim ki. Artık siz kendi ölçünüzü ve sıra sayınızı baz alacaksınız. Bakın ben söyledim size sayıları en başta hatırlarsanız. Dediğim gibi bunları mutlaka not alın. Vermiş olduğum ölçülere göre çantayı yaptınız. Buradan sonra diğer örneklerinizi artık kendi örgünüze bakarak kendi sıra sayılarınız aynı olması lazım. Yani çünkü bunları eklerken bakın şu diyelim ki bu sırayı orada da bu sıraya ekleyeceğiz. Yani bu sırayı orada da bu sıraya ekleyeceğiz. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani parçalarımızı yaparken bunları ekleme aşamasında bu çizgi oluşan hatları birbirine ağız ağıza getirmemiz gerekiyor ki güzel bir görüntü oluşsun. O yüzden de sizlerden ricam bu konuda aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Yani buraya kadar mesela arttırma yapmaya başladınız. Buraya geldiniz. Kaç sıra yaptınız? Diğerinde de aynı sıra yapacaksınız ki bunlar birleşirken ağız ağıza geldiklerinde güzel bir görüntü olsun. Bazen şöyle de bir durum var. Onu söyleyeyim. İlk parçayı mesela örerken çok özenli bir şekilde örüyoruz. Haliyle de ilk parçamız sıkı ve küçük oluyor. Sonra elimiz gevşiyor, genişliyor, rahatlıyor. Böyle biraz daha haldır huldur örmeye başlıyoruz. Bu sefer birinci ördüğünüz parça ile ikinci ördüğünüz parçada büyüklük farklılıkları olmaya başlıyor. Bunlara dikkat edelim. Elimiz nasıl başladıysak diğer parçaları da aynı özenle örelim ki aynı büyüklükte parçalarımız çıksın diyorum. Bu benim yan parçam. Tekrar söylüyorum. Bu yan parçamdan 2 tane hazırlıyorum. Şimdiki videomuz artık yan parçaların videosu bitti. Bununla 2 tane bu şekilde parçayı hazırlayacaksınız. Sonrasında yine aynı başladınız. Burada bitirmeyeceksiniz de altıgeni tamamlayacaksınız. Bakın şu görmüş olduğunuz şuradaki 20 santimi 20,5 santimi burada da devam ettireceksiniz. Şimdi ben dilerseniz onu da tamamlayayım. Altıgen halini de öreyim. Şimdi bu dediğim gibi yarım altıgenlerimiz. Bundan 2 tane öreceğiz. Sonra bir tane de düz altıgen öreceğim. Onun da yine size sıra sayılarını tek tek tekrardan hatırlatacağım. Parçalarımızı hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra artık birleştirme işlemiyle devam edeceğiz. Evet, bakın gördüğünüz üzere altıgenimi de tamamladım. Ne yapmıştım? Ben 20 sıra örmüştüm orta noktaya kadar. 20 sıra daha devam ettim. 36 ilmekle başlamıştım hatırlarsanız. Finalde de 36'ya geldiğimiz zaman bitiriyoruz. Bakın son derece çok güzel bir altıgenimiz oldu. Ben ütümü yaptım, ütüledim. Bu arada gerçekten şöyle bir bakıyorum da çok da güzel suplu olur bundan. Yani şöyle bir
tabak koyup hayal ettiğimde değişik altıgen çok da güzel supla yapabilirsiniz bu altıgen motifimizle. Şimdi bakın bu büyük parçamız görüyorsunuz. Bu da küçük parçamız. Şu kadar bir ne yaptık? Eksik bıraktık. Şimdi ufak püf noktaları vermek istiyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sıkıntı yaşanmasın, yanlışlıklar olmasın diye. Ben hatırlarsanız dedim ki 20 sıra ördüm. Sizin 20 sıra olmayabilir. Benim 17,5'tu. Sizin 17,5 olmayabilir. Buraya dikkat etmeyin. Buraya dikkat etmeyin. Tek dikkat edeceğiniz nokta neresi? Şu kenarlar. Bu kenarlara çok dikkat edin. Arttırmalarınız, yanlışlıkla örerken dalabiliyoruz. Arttırmalarınız nizami gitsin, düzgün gitsin. Zaten eğer ki 36 ile başlayıp 36 ile bitiriyorsanız bu ne demektir? Evet, hiçbir hata yapmadan arttırmalarınızı düzgün bir şekilde yapmışsınız demektir. Tabii eğer 36 ile başladıysanız, eğer siz mesela 40 ile başladınız, o zaman 40 ile başladıysanız 40 ile bitecek. İşte 30 ile başladınız, 30 ile bitecek şeklinde. Ama önemli olan ne? Şu kenar, bu kenar, bu kenar. Tüm 6 kenarın eşit büyüklükte olması bizim için asıl önemli nokta bu. Lütfen buna dikkat edelim. Onun dışındaki kısım, tekrar söylüyorum, şu genişlik ve buradaki boyumuz ufak sapmalar yaşayabilir. Onlara takılmayın. Kenarlarımız eşit olsun. Bizim için yeterli. Şimdi gördüğünüz üzere iki parçam hazır. Benim bir tane daha kısa parçam kaldı. Şimdi kısa parçayı da tamamlıyorum. Geliyorum. Arkasından birlikte hemen öncesinde parçalar açık haldeyken size astarlama videosunu göstereceğim. Sonrasında birleştirip sapları yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi astarlama videosuyla karşınızdayım. Astar için evet anneme geldim. Şimdi ondan yardım isteyeceğim. Ben öncelikle nasıl kesiyoruz, ne yapıyoruz onun bilgilendirmesini vereceğim size. Şimdi bir tane büyük bu şekilde biliyorsunuz altıgen parçamız var. 2 tane de bundan küçük var. İkincisine gerek yok. Aynı büyüklükte olduğu için sadece bir tanesini kullanmamız yeterli olacak. Şimdi astarlama ile ilgili bu video ile beraber küçük püf noktalarını da paylaşacağım sizlerle. Görüyorsunuz yine dak ketenimiz var. Böyle dokulu, çok güzel, gerçekten tok bir kumaş dak keten diyebilirim. Şimdi astarlamada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi astarın çantanın dışına göre hesaplanması. Halbuki çantaların, unutmayın, şimdi kalın bir dokusu var bu çantamızın, haliyle içi dışından daha dar. Dışına göre alınan ölçüler, hatta şöyle durumlar görüyoruz. Çantanın ters çevirip astarı dışarıdan giydirip dıştan dikerek sonradan içine çevirme. Şimdi bu yapılabilir mi? Tabii ki de, ama o zaman da büzük büzük bir dikişi ya da büzük bir görüntüyü kabul etmemiz gerekir böyle bir durumda. Doğru astar nasıl yapılır? Doğru astar çantanın içine uygun ölçüde yapılır. Bunun için de aslında çok kolay bir yolumuz var. Şimdi normalde herkes genelde ne yapıyor? Bu parçayı bu şekilde koyuyor. Sonra dışından bunu kesiyor. Bunu yaparsak, yani bunu şimdi çizeceğiz biz. Çizdiğimiz yerden dikiş atmaya kalkarsak siz çantanın dışına göre bir ölçü almış olursunuz. Çantanızın içine de tam oturmaz astarınız. Onun yerine ne yapacağız? Şimdi bunu çizeceğiz. Şimdi dışından cetvel yardımıyla çizdiğimiz çizginin üzerinden keseceğiz. Birleştirirken, dikerken de çok değil, hemen şöyle yarım santimden astarlarımızı diktiğimizde göreceksiniz ki cuk diye içine oturacak astarınız, tam kalıp bir astar elde etmiş olacaksınız. Şimdi bu parçadan bir tane çizip keseceğiz. Bu parçadan 2 tane çizip keseceğiz. Tekrar söylüyorum, sınırından çizdiniz, çizdiğiniz yerden kesiyorsunuz. Tabii kumaşınız çok fazla atma yapmıyorsa, dediğim gibi çok pay bırakmadan dikeceksiniz. Eğer çok paylı dikiyorsanız o zaman bir tık çıkabilirsiniz dışına. Ama dediğim gibi şöyle ince yarım santimden dikecekseniz tam sınırdan kesmeniz yeterli olacaktır. Şimdi şu parça için, yarım altıgenimiz için
Ne yapacağız? Bu parça için 2 tane kumaş keseceğiz. Bu parça için 1 tane kumaş keseceğiz. Sonrasında ise bir de cep keseceğiz. Bu çantanın astarlaması birazcık farklı. Haliyle cep aşaması da çantanın astarlamasının yarı kısmında oluyor. Yani modeli şu an gözünüzde bilmediğiniz için 3 parçanın aslında birleştiği noktaya cepimiz gelecek. O yüzden lütfen astarın o kısımlarına da çok dikkatli bir şekilde izleyelim. Bu kısımlar önemli. Şimdi dilerseniz hemen ben bu parçaları çizeyim, keseyim. Ondan sonra makine aşamasına başlayalım. Asıl zaten detaylarımız oradan sonra başlayacak. Kesilmiş halleriyle tekrardan anlatacağım bir posta daha. Evet, şimdi parçalarımızı hazırladık. Bakın görüyorsunuz işaretlediğimiz yerden kesildi. Bu parçadan 2 tane, bu parçadan 1 tane, bir de çift kat cep için parça kestim. Ben kumaşın yanında böyle bir parça kalmıştı, onu değerlendirdim. Siz dilediğiniz büyüklükte çantanızın cep kısmını yapabilirsiniz. Ben şöyle çiftli cep olarak çalışacağım. Yalnız çok yüksek olmasın. Çünkü çantamızın yüksekliği çok fazla yok. Daha bunun üzerine çıt çıt vesaire boşluğu da olacak. Çok böyle ağza kadar cep gelmesin. O yüzden çok da kalın, yani uzun yapmamaya çalışın. Bu şekilde 2 kattan çalışıyorum cebi her zaman. Nasıl dikildiğini, dikim aşamalarına şimdi birazdan başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikle bakın burası altıgen parçamız. Altıgen parçamızla şu küçük altıgenleri bir taban kısmını birleştiriyoruz. Şimdi bu taban kısmını önce bir hemen dikelim. Ondan sonra şu ön kısımları nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Şimdi bakın görüyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim şuradan. Bakın ayağı buraya 0 olarak koyuyoruz. Yani çok pay vermiyoruz. Hemen dediğim gibi yarım santimden şimdi şu alt kısımda iğnelediğimiz yeri bir birleştirelim. Şimdi aynısını diğer iğnelediğimiz kısım için de yapıp hemen gelelim. Evet, bakın görüyorsunuz bu şekilde diktik. Şimdi burası bizim aslında şu taban hattımız. Yani bunu şöyle bir dikdörtgen olarak şöyle düşünebilirsiniz. Burası bizim tabana gelecek kısmımız. Bu şekilde diktik. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bir tarafın, şimdi şu taraf üzerinden örnek göstereyim. Şimdi bu kenarı bu kenara, bu kenarı bu kenara. Hemen ne yapıyoruz? İğneliyoruz. Aynı şekilde iğneleyerek de yapabilirsiniz. İğnelemeden de yapabilirsiniz. Bunu ucuca getirelim. Şimdi bir burayı iğneliyoruz. Anne şurayı iğneleyelim. Çok fazla yapmaya gerek yok zaten. Şimdi şu tarafı da bakın aynı şekilde bu tarafı da buraya birleştiriyoruz. Burayı da buraya iğneleyelim. Şimdi burada yaparken şu uç kısmın tam ucuca gelmesi gerekiyor. Çünkü bu parçayı da daha sonra böylemesine dikeceğiz. O yüzden bunların tam ağız ağza gelmesi gerekiyor. Şimdi aynı şekilde bir buraları dikelim. Daha sonrasında bir de sonrasında bu tarafı dikeceğiz. Şimdi bakın iğnelediğimiz yeri dikiyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı. Bakın bu göstermiş olduğum diğer taraf. Orayı da dikelim. Evet, köşelerde sonlara gelince sabitlemeyi unutmayın. Çözülme yapmasın. Şimdi bakın ne yaptık? Biraz önce gösterdiğim gibi bu tarafı birleştirdik. Şimdi bu tarafı birleştirdik. Neresi kaldı? Şu kısa kısım. Bakın şu kısa kenar kaldı. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Bakın şimdi kısa kenarı da bakın şöyle burayı da birleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde ne yaptık? Çantamızın bir tarafının ön kısmını yapmış olduk. Yani şöyle açalım şimdi içine. Şu kısım şöyle içten bakacak olursak. Bakın burası
çantamızın içi. Şimdi ne yapacağım? Ben bunun bir arkasından şöyle bunları açtıraraktan bir ütüleyeceğim ki güzelce şu kısım düzgün bir şekilde dursun. Bakın görüyorsunuz, çantamızın önü bu şekilde olacak. Yani örgü de bu şekilde olacak. Astar da bu şekilde olacak. Şimdi bunu güzelce ütüleyeyim. Ama bunu ütülemeden cebi de ütüleyeceğim çünkü. Şimdi hemen cebin dikimini de göstereyim. Bu kısma cebimizi koyacağız böyle. Şimdi 2 katlı olarak cebimizi hazırlamıştık. Bunu neden 2 katlı yapıyoruz? Çünkü temiz bir cep görüntüsü. Hiçbir dikiş falan gözüksün istemiyoruz. Bakın birazcık pay bırakıyoruz buradan. Rahat döndürebilmek için. Biraz pay bıraktıktan sonra normal diğer 3 kenarını şöyle komple çevireceğiz. Evet, başlayalım dikmeye şimdi. Evet, bu şekilde 3 kenarı dikmiş olduk. Şimdi o biraz önce boş bıraktığımız yerden çevireceğiz ama öncelikle rahat dönmesi açısından köşeleri kesiyoruz. Şimdi şurada fazla pay bıraktık. Kumaşın kenarı orada denk geldiği için onun fazlasını da şimdi alıyoruz. İçinde kalınlık yapmasın. Şimdi bakın boş bıraktığımız yerden astarı çeviriyoruz. Ceplerinizi bu şekilde çalıştığınızda çantanın içinde çok düzgün bir görüntü oluşmuş oluyor. Çünkü kumaşın katlı bir şekilde kenarlarını gizlemeye çalışmak hem çok boş yere emek hem de aynı zamanda dediğim gibi o istediğimiz görüntüyü sağlayamıyoruz. İçinde ister istemez kenarlardan kötü bir görüntü veriyor. Bakın iğneyle de köşeleri net bir şekilde bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu düzeltelim. Ben güzelce ütülerini yapayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi bakın görüyorsunuz. Parçanın önü, çantamızın önü bu. Bu şekilde koydum, katladım. Bakın şurası taban kenarımız. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz astarın şu ortasına bir iz yapıyoruz. Bakın bu izi tam şu görmüş olduğunuz orta hattın üzerine denk getiriyoruz. Tabana biraz yakın koyun çünkü daha buraya çıt çıt falan da geleceği için. Bakın tabana yaklaştırıyorum şu şekilde. Şöyle zaten şu çizgiyi esas alaraktan çok sıfır dibe de gitmiyorum. Şöyle çizgiye denk gelecek şekilde ortası. Bakın tabanı ne kadar diyelim bunu? 1 santim mi? 1,5 santim. 1-1,5 santim üzerinden bu görmüş olduğunuz cebimizi dikiyoruz. Bakın ağzında şöyle bir boşluk bırakıyoruz. Ne kadar hemen söyleyelim. Ağız kısmında bir 6 santim kadar boşluk var. Anne şuraya da bak. 1,5, evet dediğim gibi. Bir cebi de ölçelim. Evet 14 santimde cebimiz olmuş. Şimdi bu şekilde bunu 4 bakın şu çevirdiğimiz yer buraya şimdi dikerken zaten burayı da böyle tutturmuş olacağız. Şimdi hemen 3 kenarını bir dikiyoruz. Sonra bir de ortadan dikiyoruz ki cebimiz çiftli olmuş olsun. Cebin enini de söyleyelim. Ne kadarlık eni? Evet 22,5'da enimiz var. Dediğim gibi. Şimdi hemen bir iğneleyelim kaymasın. Ondan sonra dikiş aşamasına devam edelim. Evet bakın bu şekilde kenarlarını şöyle hemen böyle 1-2 milim kenardan boşluk kalacak şekilde
Şimdi kenarları diktik. Bakın ortasında işaretli olan, hatırlarsanız bir çizgili hattımız vardı. Şimdi tam oradan dikiyoruz. Cebimizi çiftli hale getireceğiz. Biraz geri giderek ağız kısmını sökülmesin diye sabitliyoruz tekrardan. Evet, şimdi cebimiz hazır. Şimdi ne demiştik? Burası bakın şöyle çantamızın ön kısmı oldu. Yani cep koyduğumuz sırt kısmı olmuş oldu. Şu şekilde çiftli cebimizi çalışmış olduk. Şimdi çeviriyoruz arkaya artık. Şurada birleştireceğimiz, bakın bu kenar bu kenarla, bu kenar bu kenarla önce bunları birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde buraları birleştirdikten sonra şu küçük kenarları da aynı ön tarafta olduğu gibi bunları da birleştiriyoruz. Arka kısmını da bitiriyorum. Hemen ütülüyorum. Astarımızın bitmiş haliyle geliyorum. Evet, şimdi bakın astarımızı dikmiş olduk. Burası şu alt bakın taban kısmı. Şöyle açtığımızda görüyorsunuz. Burası cebin olduğu kısım. Şöyle çevirdiğimizde bu kısımda diğer ön kısım. Şimdi biz ağzı şu anda dibe kadar diktiğimiz için tabii ki de ağız kısmı çok dar gibi görünüyor ama bunu çantanın içine oturttuğunuzda bu birazcık daha şöyle açılmış olacak. Açıldığında buraları şöyle kıvırırken şurayı açacaksınız. Şuradaki dikişi açarsınız. Ona göre şöyle içine ne kadar kıvırmamız gerekiyorsa o kadardan kıvıracağız ve sonrasında yine elimizde gizli dikişle dikeceğiz. Onu tekrardan o aşamaya geldiğimizde göstereceğim. Böylelikle bakın tam çantamıza göre güzel bir astar hazırlamış olduk. Şimdi bu kısmı gösterdim. Astarlarınızı bu şekilde çantanıza göre ayarlayabilirsiniz artık. Ya da şunu yapabilirsiniz. Çantanızı birleştirmeden önce açık halindeyken parçalarınızı kesip bekletebilirsiniz ya da kalıplarınızı çıkartıp bekletip sonradan da astar çalışabilirsiniz ya da hiç astar da yapmayabilirsiniz. Bu çantada zaten oldukça tok bir çantamız olacak. Evet, şimdi parçalarımız hazır. 2 tane yarım altıgenimiz var. Bir tane de normal altıgenimiz var. Şimdi bu altıgenimiz bizim tabanda olacak. Şöyle bakın şu şekilde bunu tabana koydum. Şimdi iki tarafına ise şu görmüş olduğunuz yarım altıgenler gelecek. Şu şekilde yarım altıgenleri koyacağız ve birleştirmeye başlayacağız. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın birleştirmeyi yaparken şu görmüş olduğunuz çizgi şeklindeki atmalarımızın aynı olması lazım. Bakın böyle yaptığımda burası ters, burası yüz olmaz. O zaman şöyle çeviriyorum. Bakın burası da yüz olacak, burası da yüz olacak ki bunu böyle katladığımızda şu düz düzle, bakın ters tersle, düz düzle, ters tersle burayı birleştirirken bu şekilde denk gelmesi lazım. Aynı şekilde burası da bakın şimdi bakıyorum burası terste. O zaman buranın da tersini çevireceğim bu şekilde. Ters tersle eşleşecek, sonra yüz yüzle eşleşecek, bu şekilde gelecek. Buraya geldiğimizde ise buradan sonra diğer parçalar bir araya gelmeye başlayacak. Şimdi şöyle isterseniz öncelikle hemen birleştirmeye başlayalım. Şimdi birleştirmeye nereden başlayacağım, nasıl birleştireceğim, hemen ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle mesela şu taban hattından bir tanesiyle başlayacağız. Buradan başladım. Başladıktan sonra bu iki parçanın şu görmüş olduğunuz bakın şu kenarlarıyla devam edeceğiz. Ondan sonra diğer tarafa doğru yöneleceğiz. Yani şöyle buradan başlayacağız. Burası birleştikten sonra şu iki parça şöyle birleşecek. Burayı birleştirdikten sonra yine aynı şekilde bakın buradan devam edeceğiz. Sonra buraya geçeceğiz, buraya da geçeceğiz, buraya geçeceğiz. Yani tabanı komple birleştireceğiz. Sadece neresi kalacak? Şu kısa kenarlar. Yani şuralar kalacak. Sadece en son buraları ekstradan birleştirmesini yapacağız. Dilerseniz hemen
tabandan başlayalım. Tekrar söylüyorum. Altıgenin bakın burası başladığım yeri, burası bitiş yeri. Bu başlangıç ve bitiş yerleri tabanımızın kenarları. Şurası bakın şöyle, sonrasında katlayacağız burayı güzelce biraz form kazanması için. Burası çantanın önüne denk gelecek. Yani öncesinde buraya ekleyeceğiz. Sonrasında burayı ekleyerek devam edeceğiz. Sonra burası, sonra burası. Bakın böyle ekleyerek parçaları komple hepsini bitirmiş olacağız tek seferde. Nasıl ekleyeceğiz? İlmek kaydırmayla ekleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet, şimdi şuradan kenardan başlayarak gidelim. Şu iplerimizi ne yapıyoruz? İçine gizliyoruz. Gizlerken iğne yardımıyla yapacağım bunları. Şöyle göstereyim. Bakın. Giriyorum. Bu yalancı trabzanlarımın arasından ilerliyorum. Burada çekemeyebilirsiniz. O zaman şöyle bir penseden yardım alıyorum. İpimi bu şekilde araya hapsediyorum. Zaten kağıt ip, bu tarz ipler biliyorsunuz böyle kaygan olmadığı için koyduğumuz yerde kalıyor. Aynı şekilde şu kısmı da bütün iplerimizi bu şekilde trabzanların arasına hapsediyoruz. Bütün parçaları ütüledim bu arada. Bakın bu çok önemli. Birleştirmeden önce mutlaka ütülerinizi yapın. Bu şekilde daha düzgün, daha pürüzsüz bir örgünüz olmuş olacak. Kağıt ip ütüyü çok sever. O yüzden ütülemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben bütün iplerimi bu şekilde gizleyeyim. Ondan sonra ilmek kaydırmayla devam edelim. Evet, şimdi tekrardan koyuyorum. Bakın parçalarımızı. Ne demiştik? Ne varsa diğer tarafa da onu koyacağız. Şöyle bakın, burası düz olan kısım. O zaman burada da düz olan kısımla birleştireceğiz dediğim gibi. Yine aynı tığımı alıyorum. İpimi aldım. Şimdi ilmek kaydırma burada en güzel görüntüyü verir. Çünkü dikerseniz bakın şu kenarlardaki bu görüntüyü kamufle edemezsiniz. Hoş bir görüntü olmaz. O yüzden mutlaka bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunda zaten sayılarımız biliyorsunuz eşit. Sayılar eşit olduğu için o yüzden herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Zaten otomatikman hemen karşılıklı olarak eşlenmiş olacak. Şimdi ilk ilmeğin arka lobundan giriyorum. Evet. Şimdi buradaki de son ilmeğin yine bakın alttaki aşağıya bakan, yani birbirlerine bakan kısımlarından giriyoruz. Şimdi bu tabanda zaten hazır ilmeklerimiz var. Burası kolay. Şöyle bir yerini açalım. Karşılıklı girdim. Şimdi ipimi bakın parmağıma doladım. Alta elim koyuyorum. Alttan bu şekilde bir ilmek çekiyorum. Bakın bundan geçirdim. Aynı ilmeği bundan da geçirdim. Burada tel çekmemeye dikkat edelim. Evet. Şimdi bu şekilde bekliyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın hemen yanına diğer ilmeğe girdim. Aynı şekilde burada da yanındaki diğer ilmeğe giriyorum. Bakın yine ne yapıyorum? Şu görmüş olduğunuz ilmeğin şu alttaki içe bakan kısmına giriyorum. Geldim yanına. Geldim yanına. İçerideki ilmekler. Alttan ipimi çekiyorum. İkisinden geçirdikten sonra diğer ilmeğin içinden bu şekilde geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada küçük küçük ilmeklerimiz olacak.
karşılıklı olduğu için girdim. Karşıya girdim. Çektim ikisinden de, bakın diğerinin içinden geçiriyorum. Girdim. Buradan da geçirdim. İlmek kaydırmalarda eliniz, ip tutan eliniz hep örgünün altında olacak bu şekilde. Çektim. Bakın bundan da çektim. Çıkarttım. Girdim. Bundan da girdim. Çıkarttım. Bu şekilde düzgün bir birleştirme sağlayabilirsiniz. Hemen bu yöntemle şu sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, şimdi buraya kadar bakın ilmeklerimiz zaten normal trabzan ilmeği olduğu için normal sıkı bir şekilde yaptık. Şimdi buradan sonra bakın aynen şöyle döndürüp buradan devam edeceğiz. Ama bunu yaparken, devam ederken artık şuna dikkat edeceğiz. Her sıradan bir ilmek alarak ilmek kaydırma yapacağız. Ve burada ister istemez aralıklarımız biraz uzun olduğu için ilmeklerimizi birazcık uzun tutacağız. Bakın şimdi şu aradan, kenarda ne var? Zincir var. Hemen zincirin ortasından bakın bir tane lobdan giriyorum bu şekilde. Geldim diğer tarafa. Bakın bunun da sırasının sonu. İlk sıra, burada da ilk sıra. Hemen buradan da bir ilmeğe batıyorum. Bakın yanlardaki ilmeklere birer ilmek alıyorum. Ne yaptım? Bakın ilmek kaydırmam büyüdü. Uzattım birazcık. Şimdi geldim ikinci sıraya. Buradan aldım bir tane. Geldim. Bakın. Şimdi buradan aldım bir tane. Çektim ikisinden. Yine ilmek kaydırma. Şimdi bu ne oldu? Artık şöyle dönmeye başladı. Bakın katlanmaya başladı. Geldim. Sıradaki sıram. Bakın dikkat edin. Sırada düz sıram burası. Şimdi bunun kenarından alacağım bir tane. Şurada yine zincir var. Bakın tam ortasından şöyle giriyorum. Yine burada bakın düz sıranın ortasından yine giriyorum. Geldim. Yine ilmek kaydırmamı yaptım. Bakın artık ilmek kaydırmalarım büyüdü. Biraz şöyle kaldırayım. Şöyle dönelim. Şimdi sırada ters olandayım. Bakın ters örgüdeyim. Biraz uzattım yine ilmeğimi. Bir ilmek buradan aldım. Terste bir ilmek buradan aldım. Uzun ilmek kaydırma. Bakın uzattım yine ipimi. Şimdi buradayız. Zincirin ortasından bir ilmek buradan aldım. Bakın yine burada zincirin ortasından bir ilmek buradan aldım. Uzun ilmek kaydırma. Hafif uzattım yine. Şimdi ters sırasındayım. Bakın iki tarafta da ters var. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. Uzattım ilmek kaydırmamı. Şimdi yine buradayım. Bakın kenardayım. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. Uzattım. Ters sırasındayım. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan. Kasma yapmadığından emin olun. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle gidiyoruz. Çantamızın bakın orta kısmı böyle. Nasıl bakın görüyorsunuz. O kenardaki o bütün tırtı her şeyi kapatıyoruz. Uzun bir ilmek kaydırmayla karşılıklı geliyor. Bakın tersler karşılıklı. Görüyorsunuz. Düzler karşılıklı. Çok güzel bir görüntü oluyor bu şekilde. Ağız ağza geliyor. Bu böyle birleştirme yaptığınızda aynı zamanda şöyle bir avantajınız da var. İster istemez el farkı olabilir. Belki birer mesela yarım santim, bir santim farklar bile oluşabilir. Ama sıra sayınız aynı olduğu zaman karşılıklı
birleştirdiğinizde o toplayacaktır her türlü. Bakın şimdi geleceğiz ta şuraya kadar, görüyorsunuz. Bakın işaret, ikisinin de orta noktası buraya. Buraya geldik mi? Şimdi buradan aşağıya diğer parçayla devam edeceğiz. Ben dilerseniz bu şekilde ağız ağza sıra sonuna kadar geleyim. Oradan sonra devam edelim. Evet, geldim. Bakın artık son burada tersle tersi birleştirdim. Şimdi bu tarafa doğru ilerlemeye başlayacağım ya. Şimdi şurada şu köşeyi bir birleştirmek istiyorum. Yani ikisinin köşesi. Bunun final noktasıyla, bakın burada bunun final noktası. Yani ilk bir sonraki sıranın ilk geçiş yerlerine girip evet, buralar dar olduğu için biraz, evet, bakın burayı bu şekilde birleştirdim. Son derece güzel bir birleşim hattı oldu. Şimdi ne dedik? Bu parça bizim bu şekilde şöyle ortamız olmuş olacak. Şimdi buraya hangi parça gelecek? Bu parça gelecek. Şu ilk başladığımız yeri buraya birleşecek ya. Bunu buraya getirin. Sonrasında bakın bu parça ne olacak? Şöyle biraz ileriye alalım. Bu parça burayla birleşecek ya. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen bunu buraya getiriyorum. Hop. Bakın. Buradan itibaren devam ediyorum buraya. Geçiriyorum. Şunu artık çıkartabiliriz. Şimdi buradan devam edeceğim. Bakın burada yine düzle devam edeceğiz. Sıradaki yer düz. Ben şöyle döndürelim. Biraz kamera karşısında zor oluyor. Evet. Şöyle ne dedik? Şuradaki düzle devam ediyoruz. Buradaki düzle devam ediyoruz. Ne yapıyorum? Yine aynı şekilde bakın. Bu kenardaki düzden girdim. Şöyle ipimi hemen alta alayım tekrardan. Şuradaki düz bir lobundan girdim. Buradaki aynı şekilde düzün, bakın şurada zincire denk geliyordu. Bir lobundan girdim. Çıkarttım ve bu şekilde ilmek kaydırmamı yapmış oldum. Şurada bir tel çekmiş. Hemen onu bir düzeltmem lazım. Şöyle şunu tekrar yapalım bir. Ne yapıyorduk? Unutmuyoruz. Birazcık hafif bir uzatıyorduk. Daha rahat bir şekilde geçebilmesi için. Bakın ne yaptım? Buradaki düz girdim. Buradaki düzden girdim. Çektim, şimdi ikisinden ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırmayla yoluma devam ediyorum. Şimdi tersteyim. Bakın burada da tersteyim. Bir oradan aldım ilmek, bir buradan aldım ilmek. Yoluma devam ediyorum. Uzatıyorum biraz. Dikkat edin lütfen buna. Eğer uzatmazsanız ne olacak? Bu sefer ilmekleriniz kasma yapacak. Bakın düzle devam ediyorum. Şimdi tersteyim. Bakın iki tarafta da ters. Yine ne yapıyorum? Buradaki terse giriyorum. Geldim. Yine düzle. Zaten en önemli kısım burada ne? Çantamızın birleştirme kısmı. Mantık iyice anlaşıldı diye düşünüyorum. Düzü düzle, tersi tersle. Şu kabarık olan, çıkıntı olanlar ters olanlar, unutmayın. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Daha sonra şu tabana geçerken tekrar göstereceğim. Evet, bakın. Şimdi şöyle ön kısmımız bu şekilde olmuş olacak çantamızda. Şöyle bir duruş olacak önde. Şimdi geldim, bakın artık bu ön kısmı bitirdim. Şimdi tekrardan taban kısmına geçiyorum. Bakın yine ilmek kısmı buradaki ilmek kısmıyla. En son
ortasından batmıştım ya, bakın bunun zincir ortasından battım. Bunun da bir lobundan battım. Hemen ne yapıyorum? Bakın bu zincirlere değil, köşedeki şu ilk ilmeğe giriyorum. Aynı şekilde burada da köşedeki ilk ilmeğe gireceğim. Yani şurada da aynı şekilde ilk ilmeğin içine giriyorum. Hemen onu şöyle açtıralım. Aşağıdaki yine birbirlerine bakan ilmeklere gireceğiz. Evet, girdim. Bakın. Çekiyorum şimdi ikisinden de. Tekrardan ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi buradan sonra yine ilmek ilmeğe geldiği için görüyorsunuz, artık uzatma yapmıyoruz. İlmek kaydırmalarımız normal, sıkı. Yani birer ilmek genişliğinde. Burada uzatma söz konusu değil. Bakın hep yanındakinden ilerleyeceğiz. İlk burası mesela başlangıç yeri. Başlangıç yerleri biraz sıkı olabilir. Oraları şöyle iğne yardımıyla ya da ince bir tığ yardımıyla açtırabilirsiniz. Siz tabii ki de yine her zamanki gibi söylüyorum, kucağınızda bunu çok daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Bakın buradan ilmek aldım, buradan aldım, ilmek kaydırdım. Evet, şimdi artık bu kısmı yaparız diye düşünüyorum. Bakın şu kenarı yaptıktan sonra dönüyorum buraya. Ne yapmıştık? Bakın şurada yaptığımız, şurası bizim dikdörtgen tabanımız. Şurada yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta da yapacağız. Yani burayı döndük mü? Burası birleştikten sonra bakın şöyle gelen iki kenar. Burayı birleştiriyoruz. Devam ediyoruz. Bakın yine şöyle iki kenar. Hop, bunu da birleştiriyoruz. En son şu kısa kenarları nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Dediğim aşamaya kadar örüp ilmek kaydırmalarımızı yapıp gelelim. Evet, bakın şimdi görüyorsunuz, çok güzel bir forma oldu çantamızın. Şu görmüş olduğunuz kısımları şimdi birlikte tekrardan birleştireceğiz. Hatırlarsanız bakın aynı sizle beraber o noktada bıraktım. Burada kalmıştık. Şimdi ipimizi burada kesiyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şimdi bu aşamada iğneye geçeceğiz. Buradaki ilmek kaydırma görüntüsünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın şurada görmüş olduğunuz ilk ilmek kaydırma şurası. Bakın buradan giriyorum. Şöyle geldim. Yine aynı şekilde ipin çıktığı yerden içeriye gidiyorum. Zaten burada başlamıştık. Burada bitirdik. İki ipi birbirine burada içeriden bağlayabilirsiniz. Şimdi artık sıfırdan şu kısımları yapmak için tekrardan başlıyoruz. Şimdi burada nereden giriyorum? Bakın şu görmüş olduğunuz ilmeğin şuradan içinden giriyorum. Bakın aşağıya geçiyorum. Buradan. Şimdi tekrardan bakın ipimi buradan yukarıya çekiyorum. İlmek oluşturuyorum bakın buradan. Bu şekilde tam içinden. Şimdi neredeyim? Şu birleştirme kısmını yapacağım. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. En son bakın burada düzle düzü yapmıştım. Şimdi ben burada tersteyim. Ancak burada da en son tersle tersi birleştirmiştim. Burada da düzdeyim. Yani bu sadece ağız kısmındaki kısa kenarda tersle yüz denk gelmiş olacak. Bilginiz olsun. Bu sefer hep tersi tersle yüzü yüzle birleştirmiştik. Bu sefer ters yüzle bir araya gelmiş olacak. Şimdi şunu alttan asılıyorum. Bakın şu genişliğini ayarlıyorum. Döndüm. Şimdi ben burada düzdeyim. Ortadaki zincire giriyorum şimdi.
burada neredeyim? Burada tersteyim. Yine bunun da ortasındaki zincire girdim. İlmeklerimi çıkartıyorum. Geçirdim içinden. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Şimdi neredeyim? Burada tersteyim. Burada ise düzdeyim. Yine geçirdim. Ve ne yaptım? İlmek kaydırdım. Buradayım. Zincirden giriyorum. Bakın ortadaki. Burada yüzdeyim. Burada tersteyim. Evet, ne zaman video çeksem bu şekilde konuşmaya başlıyor. Giriyorum. Bakın ne yapıyorum? Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu şekilde burayı da tamamlayacağız. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın burada tersteyim. Burada yüzdeyim. Şu an tersime geldiği için umarım gözüküyordur. Yüzdeyim. Burada tersteyim. Olabildiğince çok kesmeden göstermeye çalışıyorum. Şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar gelelim. Ondan sonra burada bitirelim. Diğer tarafı da aynı şekilde buraya kadar geleceğiz. Oradan sonra ağız kısmına bir dolaşma yapacağım. Hemen dilerseniz o aşamaya kadar geleyim. Evet, şimdi bakın ağız kısmına kadar geldim. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Ortayla birleştiriyoruz ya. Ortayı birleştirdikten sonra en son şu köşeleri de birleştirelim ilmek kaydırmayla. Şimdi buradan sonra şimdi size kalmış. Ben ilmek kaydırmayla dolaşacağım ama siz isterseniz normal ters sık iğne falan başka yöntemlerle de dolaşabilirsiniz burada. Şimdi hemen bakın şu en üstteki şu 2 V'ye birden girerekten şimdi buraya bir ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Tam tur devam edeceğim bu şekilde. Evet. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmayla yoluma devam edeceğim. Nereye kadar? Komple dönüp dolaşıp geleceğim. Tekrardan şu başladığım noktaya kadar, buraya kadar gelip burada artık bitireceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra sizlerden ricam şu. İlmek kaydırmalarımızın daha güzel görünmesi açısından özellikle birleştirdiğimiz kısımlardaki şu 3 parçanın birleştiği noktalara, şu kısımlara şöyle içinden, şöyle göstereyim. Şöyle ütüyü içine sokaraktan şu kısmına şöyle güzelce bir basmanızı istiyorum. Şu eklem yerleri bir iyice kalıplaşsın, düzgünleşsin. Ondan sonra bakın yine aynı şekilde burayı da böyle dolaşacağım ilmek kaydırmayla. Bakın hemen ağız kısmı hem daha kalın, daha dik bir görüntüye kavuşuyor. Hem de böyle devam edecek bu görüntü. Çünkü bakın burada ağız kısmında örgünün yüzü var. Burada tersi var. Bunu dolaşıp geldiğimizde en azından bir bütünlük sağlanmış olacak. Evet, şimdi bu şekilde dilerseniz dolaşıp geleyim. Evet, geldik. Bakın ilmek kaydırmaları yaptım, geldim, bitirdim. Şimdi hemen yine ne yapıyorum? İğnemi takıp buradaki görüntüyü düzenliyorum. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz ilk ilmek kaydırmaya şu şekilde giriyorum. Sonrasında bakın ipin yine çıktığı yerden arkaya giriyorum. Evet. Şimdi bu şekilde şöyle
çantamızın şöyle V1 ağız formu olmuş oldu. Şimdi burada artık şu iplerimi gizleyeyim. Hepsini bitireyim. Biraz önce dediğim gibi şu ütüyü yapayım. Ondan sonra artık hem sap detayı kaldı, hem süsleme kısmımız kaldı, hem de astarın dikim kısmı kaldı. Astarı da gizli dikişle nasıl diktiğimizi göstereceğim sizlere. Ama öncesinde dediğim gibi diğer detayları tamamlayıp geliyorum. Evet, başlayalım şimdi sapımızı örmeye. Biraz şöyle dikmek için pay bırakıyorum. Yani bir yaklaşık 30 santim kadar. Sonrasında şimdi zincir çekerek başlayacağım. Bakın, bu benim birinci zincirim, ikinci zincirim, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Bir tane de yükseklik için çekiyorum, dönüyorum. Hemen şu arkadaki, bakın tam ortasında, zincirlerin ortasındaki tepeciklere giriyorum ve buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. Üç ve son olarak bu da 4. Evet. Şimdi bu şekilde 4 tane yaptım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Bir 4 tane daha yapıyorum. Her sık iğnenin tepesine bir tane daha. 3 ve 4. Evet, bu kadar. Dikmek için 2 sıra sık iğne bana yeterli. Şimdi ne yapıyorum? Artık 1, 2 ve 3 tane zincir çekip artık bu örgüyü spirale çevirme zamanı. Bakın 3 zincirimi çektim. Görüyorsunuz. Aldım örgümü. Geldim. Şuradaki ilk sık iğnemin üzerine şimdi spirale dönmeye başlıyorum. Bu bizim çok daha sapı kolay bir şekilde dikmemizi sağlayacak. Hem tek kat dikmiş olacağız. Hem de o spiral kısım daha düzgün görünecek. Şimdi geldim bakın zincir kısmına. Şimdi birinci zincirden başlıyorum. Zincirin içine gireceğim. Burada buna dikkat edelim. Yani şöyle boşluğundan girmeyeceğim. Zincirin içine gireceğim. Birinci zincire bir sık iğne. Geldim. İkinci zincire ikinci sık iğne. Geldim. Üçüncü zincire üçüncü sık iğnemi yaptım. Dönüyorum, devam ediyorum. Bakın ilk sık iğnem burasıydı. Tepesinden devam ediyorum. Şimdi bu birazcık size zor gelecek şu anlamda. 7 tane ile yaptığımız için sapımız birazcık dar, bakın yuvarlağımız. O yüzden batarken biraz zorlanabilirsiniz. Ama çok uzun örmeyeceğiz zaten sapı. O yüzden içiniz rahat olsun. Tepeleri çok fazla dönlerken gevşetmemeye çalışın. Bakın her sık iğnenin tepesine bir tane. Burada git gel sap kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü sapın üzerine saracak olduğumuz ip spiral bir örgü istiyor. İpi dolayabilmemiz için örgünün spiral şekilde devam eden bir örgü olması lazım. Git gel yaparsanız o ip sarma detayını yapamazsınız. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Bakın döne döne gidiyorum. Şimdi ben
çantanın üzerinde tutacağım. Kaç santim olması gerektiğine bakacağım ve hemen size söyleyeceğim. Sapını ona göre ayarlayacağız. Evet, istediğim yüksekliğe gelene kadar örüp geliyorum. Evet, istediğim yüksekliğe gelene kadar ördüm. Bakın şimdi kaç santim olmuş ona bir bakalım. Şimdi şu iki sırayı saymıyoruz. Bakın buradaki iki sırayı saymıyorum. Sadece silindir kısmı sayıyorum. Evet, 38 santim örmüşüm. 38 santim sapımızı ördükten sonra şimdi bir zincir çekiyorum. Artık bakın dönüyorum. Geri geliyorum. Hatırlarsanız 4 tane sık iğne ile başlamıştık. O yüzden buraya dikmek için 4 tane sık iğne yapıyoruz. 3 ve 4. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrardan 1 2 3 ve 4. Evet. Şimdi yine aynı şekilde bakın şöyle dikmek için pay bırakıyorum. İpimi çıkartıyorum. Şöyle şuradan bakın girip bu ipi burada sıkıştırıyorum. Evet. Yine burada da dikme kısmımız var. Burada da dikme kısmımız var. Varsa böyle ince destekleriniz falan içine takacağınız takabilirsiniz. Daha böyle dik bir duruş sağlayabilirsiniz. Yalnız şöyle söyleyeyim. Sıkı yaptığımızda, az ilmekle yaptığımızda zaten öyle kolay kolay bakın yumuşayan bir sap değil bu. Şimdi buna ne yapacağız? İp saracağız. O detayı göstereceğim. Şimdi burada saracağınız ip de renk size kalmış. Ben yani her şeyle gidebilsin diye ya siyah rengi düşünüyorum ya kahverengi düşünüyorum. Kahverengi yaparsam püskülümü kahverengi tonlarında, siyah yaparsam püskülümü siyah tonlarında yapacağım. Şöyle bakın siz hangisini isterseniz, siyah da daha net, daha belirgin. Bakın kahverengi de daha soft bir görüntü oluyor. Daha öncelerde hep siyah yapmıştım. Bu sefer bir farklılık olsun bence. Bu sefer kahverengiyle saralım isterseniz. Şimdi burada işin nasıl kolay yapabiliriz? Hemen sizlere onu göstereceğim. Bakın şu spiralin ilk şurada görüyorsunuz. Şimdi burası ağız kısmımız. Burası değil. Hemen şuradaki bir alt kısım. Şu spiralin başladığı yerden bakın giriyorum. Şimdi bu ipi buraya sabitleyeceğim. Şöyle tekrardan bunu sonrasında içine gizleyeceğim. Şöyle asılıp ipimizi burada içine hapsetmiş olduk. Şimdi buradan başlıyorum sarmaya. Bakın dikkat edin. Elim gergin. Elimi avucumla şu ipi geriyorum. Baş parmağımla da kontrol ediyorum. Şimdi sıkı bir şekilde ipi döndürmüyorum. Bakın hiçbir şekilde. Ne yapıyorum? Sadece elimdeki örgüyü döndürüyorum. Bunu sarmanın kolay yolu bu. Bu böyle böyle sarılmaz. Sabitledim. Bakın örgüyü döndürüyorum. Zaten o kendisi sık iğnelerin ara boşluklarına bu şekilde rahat bir şekilde girmiş oluyor. Burada sıkı sarmak önemli. Ne kadar sıkı sararsanız sapınız o kadar tok duruşlu
olmuş olur. Sarma sapa alternatif olarak benim bulduğum bir sap bu. Daha sonra tabii ki de çok kullanıldı, çok örüldü, çok fazla yapıldı. Ama sarma, sadece full sarmalardan esinlenerek bu şekilde sık iğnelerin arasına sarma yöntemini bayağı oluyor. Yani gerçekten 1,5 sene, 2 sene oluyor olabilir. Elim yoruldu. Biraz bu tarafa geçeceğim. Bakın bu elimi aldım. Bu sefer bu elimle döndürüyorum örgüyü. Hiç kesmiyorum, görüyorsunuz. Çok pratik. Aynı zamanda da çok güzel bir duruş sağlıyor çantalarımıza. Şimdi bunu yaptıktan sonra çantamızı artık sabitleyeceğiz. Bakın nereye kadar döndüm, geliyorum. Bakın devam ediyorum. Geldim, burada bitti. Evet. Bakın buraya bu şekilde sabitledim. Şimdi şöyle aşağıya herhangi bir yerden çekiyorum ipi ve kestim. Şöyle elimizle, bakın hamur açar gibi şöyle sapımızı iyice silindir bir hale getirdik. Bakın görüyorsunuz, son derece güzel, şahane bir sap elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi bunu çantamıza nasıl dikeceğiz? Hemen oraya geçelim. Bakın şöyle tuttuğumuzda çantanın ağzına şöyle göstermek istiyorum. Şu kısmı dışa gelmeyecek, içe gelecek. Şöyle. Yani hatta tam şuraya, bakın tam şöyle şuraya oturacak gibi düşünün bunu. Şu şekilde. Ama öncesinde hemen dilerseniz bir işaretleyelim tam orta noktalarımızı. Tam şu orta hattı ağız ağza getirin. Yerimizi ayarlıyoruz. Ne dedik? Bakın bu şekilde. Şöyle bunu tam buraya sabitleyeceğiz. Şöyle biliyorsunuz ne kadar payımız var? Şöyle 2 sıralık bir payımız var burada. O yüzden bakın şu görmüş olduğunuz trabzanın altından çıkıyorum. Trabzan boşluğundan. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi şöyle içinden geçiyorum. Hemen yan delikten çıkıyorum. Burada da bakın ikinci görüyorsunuz. Şöyle biraz daha ortalayalım. Şu ikinci sık iğneden. Devam ediyorum. Bir yanındakinden. Devam ediyorum. Bir yanındakinden. Yine burada da son sık iğneden bakın şu şekilde çıkıyorum. Şimdi bir üste kayıyorum. Tam şu
Bakın trabzanımızın bu sefer üst boşluğundan. Yani tam ilmek kaydırmanın altından çıkıyorum. Hemen bir yanından girdim. Burada da aynı şekilde bir yanından. Bir yanından. Burada da bir yanından. Birer ilmek ilerleyerek bu şekilde sapımızı güzelce buraya dikiyoruz. Evet. Şimdi geldik şu ağız kısmını tutturmaya. Bakın şuradaki şu açıklığı şimdi kapatacağız. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle giriyorum. Bakın buradan. Tam şu ilmek kaydırmadan giriyorum. Aynı şekilde burada da bakın tam buradan giriyorum. Evet. Şimdi bir buradan girdim. Bakın diğer yanındaki ilmek kaydırmadan. Yine bir yanındakinden. Yine bir yanındakinden. Güzelce sıkıştırdım. Bakın şu aynı işlemi şöyle tekrarlıyorum. Sağlam olması açısından. Evet. Şimdi artık iniyorum aşağıya. Şimdi şurada ipimi sabitliyorum. Sık iğnelerimin arasından girip burada ipimi artık bitiriyorum. Şimdi astarı dikerken burada bunun üstünden şöyle üstünden geçeceğiz. Burayı da bu şekilde kamufle etmiş olacağız. Şimdi aynı şekilde aynısını buraya yapacaksınız. Bakın bu tarafa da aynı şekilde sapımızı dikeceğiz. Şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bakın içinden çıktığı için çok daha güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Dilerseniz ben diğer tarafı da hemen dikip geleyim. Evet bakın astarımı şimdi güzelce sapları diktikten sonra bu şekilde görüyorsunuz. Bir tane trabzan alttan olacak şekilde güzelce iğneledim. Hatırlarsanız söylemiştim. Şu kısım ucuna kadar dikmiştim. Nereye kadar ihtiyacım varsa oraya kadar açacağım dedim. Bakın güzelce tabanı oturttuktan sonra içinde hiç bolluk bırakmayın. Ağız kısmından şöyle şu kadar falan içine doğru kıvırttırdım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi iğnemi ipime taktım. Burada artık astarı dikmeye başlayacağız. Gizli dikiş tekniğiyle. Burada dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Hiç önemli değil nereden başladığınızın. Çünkü herhangi bir şekilde başladığınız, bitirdiğiniz yer belli olmuyor. Dilerseniz şöyle şuradan başlayalım. En azından şu sapın da nasıl dikildiğini böylelikle göstermiş olayım. İlk olarak nasıl başlıyorum? Bakın şöyle alttan bir yerden gidip şu sınıra çıkıyorum. Düğümü aşağıda bırakmak için. Şöyle sınırdan çıktım. Şöyle tuttum.
Hizası nerede? Burada. Bakın hemen buradan giriyorum. Girdim. Şimdi ip nerede? Bakın nereden çıktı? Önemli olan burada bu. Nereden çıktıysa hemen oradan çıkıyorum ben de. Şimdi bir tane atladım bakın. Çünkü çok sık olur diğer türlü. Hemen diğer trabzandan. Burada hizaları doğru tutturabilirsek hiçbir şekilde dikişlerimiz belli olmayacaktır. Bakın atladım yanındakine, bir sonrakine. Dikkat edin burada. İğne elinize batmasın. Bakın hemen ipin çıktığı yerin hizasından tekrar giriyorum. Bir sonraki trabzana kadar kumaşta ilerliyorum. Sonra diğer hemen trabzana geçiyorum. Burada baş parmağımı görenler olmuş, tığdan dolayı mı diye. Değil, bu dikerken şu iğnenin arkası ters kısmı, sivri kısmı değil de diğer kısmı parmağıma girdi. Onun yarısı. Şimdi geldim bakın sap kısmına. Sapın en altındaki şu sık iğnelerden giriyorum. Hemen hizasından bir bundan, bakın bir bundan. Şimdi diğerine. Aslında yüzüğüm var. Taksam iyi olacak çünkü tekrardan batmaya başladı. Evet bakın diğer sık iğneden. Bu sefer de fazla ettim. Görüyorsunuz hiçbir şekilde iplik gözükmüyor bu şekilde. Şimdi tekrar şu düz yere çıkalım. Artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Yine bunun hizası. Bakın burası. Buradaki trabzanı atladım. Bir diğer trabzan. Hizası. Bir trabzan atladım. Diğer trabzan. Evet bu şekilde şimdi ilerliyoruz. Pır çevre bütün astarımı tamamlıyorum. Dikiyorum. Geliyorum. Çıt çıtları artık dikmeme, göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Dikmeli çıt çıt takacağım ben bu çantada. Tam şu kesişim noktalarına dikeceğim. Onu normal zaten dört köşesinden biliyorsunuz dikmeli çıt çıt. Onu kendiniz dikersiniz diye düşünüyorum. Hemen onun astarı dikip geleyim. Püskül yapımıyla devam edelim. Evet gelelim şimdi püskül hazırlamaya. Bakın bu şekilde püsküller yapacağız. Bunlar elimde benim var olan püsküllerdi. Şimdi en kolay püskül nasıl yapıyoruz? Bakın şu şekilde avucumun şu geniş kısmını alıyorum. Buraya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane sardım.
Şimdi buradan bunu kesiyorum. Sonrasında alıyorum. Bakın bir ip kesiyorum. Şöyle biraz uzun. Bunu buradan bağlıyorum. Şimdi bir tane daha bağlıyorum. Ve bunu şöyle arkaya çeviriyorum. Yani iç kısma çeviriyorum. Sonrasında şu şekilde bakın güzelce düzenliyorum. Düzeltiyorum. Tutuyorum. Yine şöyle bir ip aldım. Şimdi burada başlıyorum sarmaya. Şöyle sıkıyorum ve sıralı bir şekilde, bakın rastgele sarmıyorum. Püskülde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi özensiz bir püskül yapmak. Halbuki çantanın önünde en çok dikkat çeken kısımlardan bir tanesi püsküllerimiz. Şimdi şöyle kesiyorum bunu ve hemen iğnemi alıyorum. Şimdi bakın, bu ip altta, bu ip üstte kaldı. Şimdi bu ipi de diğerinin yanına alta çekmem lazım. Bakın bir yandan parmağımla tutuyorum çözülmesin diye. Şimdi diğerinin yanına bu ipi çekiyoruz. Bu ikisini bağlıyorum. Sonrasında bu attığım düğümü tekrardan iğnemi geçirip şimdi bu sardığım kısma hapsediyorum. Bakın şuraya, altına gizleyeceğim şimdi bunu. Evet, bu şekilde. Artık bu ipi dibinden kesebiliriz. Şimdi şu kısmı keselim. Şöyle elimizle güzelce bir düzeltelim. Püsküllerinizi sonradan mutlaka ütüleyin. Üzerine bir bez koyarak yapın bunu. Parlama yapmasın. Böyle güzelce kalıp gibi olsun ki güzel görünsün. Evet. Bakın bu şekilde düzgün bir püskül elde etmiş olduk. Şimdi bunları öncelikle birer tane şuralarından ben küçük çengel takacağım ama siz takmak zorunda değilsiniz. Ben şurada şöyle rahat bir şekilde takabilmek için birer tane çengel geçireceğim. Tekrar söylüyorum, siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Siz dilerseniz boncuk varsa boncuk, tahta boncuklar da takabilirsiniz. Ya da hiçbir şey de takmayabilirsiniz. Olmak zorunda değiller. Hemen dilerseniz şu masayı toplayıp o aşamaya gelelim. Evet, bakın ben bu şekilde küçük birer tane metal halka taktım. Bunlar böyle benim eski çantalarımdan kalma parçalar. Böyle değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum, olmak zorunda değil. Yoksa siz direkt ipten başlıyorsunuz örmeye. Şöyle şimdi alıyorum. Girdim tığla. Bakın bu şekilde ipimi içinden geçiriyorum. İpimi içinden geçiriyorum.
Şimdi zincir çekerek gidiyoruz. İpimi geçirdim. Böylelikle ipimizi gizliyoruz buraya. Geçirdim. Geçirdim. Şimdi şu aşamadayken şöyle bunu da buraya tekrardan, bak küçücük kaldı. Yine onu da şöyle içine hapsediyorum ve böylelikle bakın ipimizi yok etmiş olduk. Devam ediyorum. Çantanızı ne renkli ördüyseniz bu ipi de o renkle örmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir deneyelim bakın dilerseniz. Şimdi bunu böyle geçirdiğimizde şöyle bir bunu şöyle geçirdiğimizi düşünelim. Bence yeterli. Şunu biraz şöyle yukarı çekeriz. Bu da buradan. Bence tamam. Tamamdır. Şimdi santimini hemen vereyim size. Kaç santim örüyoruz. Bu arada hassas tartıyla beraber tarttım. Tam çantada sapıyla beraber 410 gram ipim gitti. Püsküllerde de 5'er gram gidiyor bu arada. Haberiniz olsun. Püsküllere 5'er gram ip gidiyor. Toplam 420 gramla ben bu çantayı bitirmiş oldum. Şimdi şöyle bir pay bırakıp kesiyorum. Ve bakın çıkarttım buradan. Şimdi hemen bunu aynı diğer tarafta olduğu gibi zincirlerin arasından gizleyeceğim. Bakın zincirimizin yüzü görüyorsunuz. Önde inelim artık biraz daha şöyle. Şu şekilde geçtim. Şimdi sürekli bir buradan bir buradan böyle gidersem buradaki zincirinizde bozulma olur. O yüzden şöyle arkaya çeviriyorum. Bakın geçtiğim yer biliyorsunuz bizim ilmek arkadan aldığımız pıtırcıklar var. Oradan geçiyorum. Şu tam zincirlerin arka noktasındaki yerlerimiz. Evet, bu kadar yeterli. Bunu da içine hapsetmiş olduk. Şimdi hemen ütümü yapıyorum. Ütü yaparken buraya da basacağım. Şu an ütüsüz haliyle kaç santim hemen onu söyleyeyim. Evet, 30 santim. 30 santimlik bir zincir örüyoruz. Sonrasında şöyle takalım şimdi. Hangisinin üstte kalmasını, hangisinin altta kalmasını istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Normal, bakın hiç düğüm yapmıyorum. Şu şekilde buradan sallandırıyoruz. Eğer uzun geldiyse, siz biraz daha şuradan yakından olmasını istiyorsanız normal 25 ile falan da yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Ben şöyle şu şekilde bıraktım. Dediğim gibi dilerseniz şöyle bakın üçlü de yapabilirsiniz.
Vallahi bunu takıp takmamak konusunda çok gidip geliyorum. Çok takasım var. Çok mu fazla olacak? Şuraya takalım mı bunu? Bir deneyelim mi? Ne dersiniz? Bakın şöyle göstereyim size. Başka herhangi bir çantamın sapı. Ondan tek tek koparıyorum bu parçaları. Şöyle yer olarak bakayım. Evet. Bakın bu şekilde 3 tane püskül taktım. Bence güzel oldu. Çünkü dediğim gibi yani bir renk istedi bence. Hem cırtlatmadan böyle renklerin uyumu. Tabii şu an bakın kalkık kalkık püsküllerimiz düzgün değil. Bunları ütüleyip böyle düzgün olduğunda çok daha güzel bir şekilde görünecektir. Ben çok beğendim. Vallahi bence güzel oldu. Gayet de güzel görünüyor bakın bu şekilde. Evet, sapımız, detaylarımız, her şeyimiz güzel. Dilerseniz ben hemen şu parçaları da ütüleyip geleyim. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız? Harika bir çanta olmadı mı? Yani şöyle formu bir kere o kadar farklı ki hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir çanta. Çünkü tasarımı bana ait. Sizler için tasarladım. Sizler örün. İsterseniz gelir elde edin, isterseniz sevdiklerinizi hediye edin, isterseniz kendiniz kullanın. Ben sizler için üretmeye devam edeceğim. Sadece sizlerden ricam kanalıma abone olup beğenilerinizle, yorumlarınızla beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz Instagram hesabım yine Aryalara Tasarım ismiyle. Şöyle biraz daha yan çevireyim kamera açısı açısından. Bakın görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki. Yani şöyle koyuyorum karşıma. Ay diyorum gerçekten çok güzel oldu. Koyuyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler de çok beğendiniz. İnanılmaz güzel geri dönüşleriniz vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlikte örmenin keyfini yaşadık bu çantayla. Katılamayanlar, workshopumuzda yer alamayanlar için de bu güzel video geliyor şimdi. Şimdi de sizler bu güzel videoyla bu çantaları örmeye devam edebilirsiniz. Ben çok keyif alarak çalıştım. Çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de keyifle bu çantayı benimle örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka videolarımda daha birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle.